Güneşin açması için illa baharın gelmesine gerek yok. Bazen biri gelir sizlere daima baharı yaşatır. İşte ben onlardan biriyim. Sizlere daima baharı yaşayacağınız daireleri gösteriyorum. Bugünkü dairemiz de onlardan bir tanesi. İyi seyirler. Şehrin tam göbeğindeyiz. Şehrin göbeğinde bu kadar lüks proje bulmak çok zor. Şu an binanın girişindeyim. Binanın girişinde bizi şöyle güzel bir lobi karşılıyor. Yerdeki seramikler çok dikkat çekici. Altın yaldızlı gibi duruyor. Buraya bir resepsiyon yapmışlar. Şimdi yavaş yavaş daireye geçelim. Önce asansörümüze binelim. Dairemizi görelim. Ondan sonra da sosyal alanları hep beraber gezelim. Binada 2 tane asansör var. Sağlı sollu. Binadaki daire sayısına göre gayet ideal bir sayı. Toplam binada 40 tane daire var. Bugün bizim göreceğimiz daire 3+1 dubleks olan bir daire. Kale manzarası, deniz manzarası var. Gördüğünüz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bomba gibi bir daire geliyor şu anda. Asansörümüze bindik. Az önce kameramanım dedi ki, abi bu gözlük ne? Bu gözlük sanatsal açıdan dairelere bakmak için ve şiiri okurken sanatsal açıdan söylemek için kullanmış olduğum bir gözlük. Umarım siz de beğenirsiniz. Yavaş yavaş daireye geçiyoruz şimdi. Şimdi dairemizin bulunduğu kattayız. 6. kattayız. Dairemiz tamamen güney cephe. Kameramanım sizlere koridoru gösterecek. Koridor devasa uzunlukta ve otel lobilerini andırıyor. Şöyle kapıdaki numaraları ve kapıların kalitesini görebilirsiniz. Dairemize hoş geldiniz. Buyurun. Dairemiz 3+1, 140 metrekarelik bir daire. Size güney cephe olduğunu söylemiştim. Dairemizin girişinde bizi şöyle güzel bir salon, Amerikan mutfakla beraber karşılıyor. Gayet ideal büyüklükte olan bir daire. Biliyorsunuz yeni yapılan binalarda metrekare artık daha küçük yapılıyor. Ama burası görece yüksek bir metrekare. Bu bina daha önce kentsel dönüşümde girdi. Yani daha önce burada eski bir bina vardı. Onun yerine kentsel dönüşümle yenilenmiş olan bir bina. Zaten çevredeki binaları drone kamerasından gördüğünüzde eski yerleşim binaları var. Onun için şehirde bu şekilde yapılmış lüks daireleri bulmak çok az. Ama biz onları bulduk ve sizin için şu an kameraya alıyoruz. Burada beğeneceğiniz özelliklerden bir tanesi manzara olacak. Biraz da manzarayı detaylı anlatacağım. Manzarayı detaylı anlatmadan önce şu kapımızı hemen bir kapatalım. Kapıyı kapattık. Şimdi mobilyaları inceleyelim. Mobilyalar lake. Burada açık gri tonları kullanılmış ve üstüne de granit, beyaz granit kullanılmış. Şu yukarılara karartılmış camlarla beraber mutfak dolapları yapılmış. Yine buradaki mutfak dolapları da kulpsuz bir şekilde, bastırmalı şekilde açılıyor. Ve buraya evye granit şeklinde kullanılmış. Yani alüminyumdan değil, granit bir evye var. Markası da LG General diye geçiyor. Bu markayı daha önce duymadım. Hemen altına şöyle bakıyoruz. İncelediğimiz zaman da aşağısının ne kadar kaliteli olduğunu görüyoruz. Aşağı katta bizi bir balkon, bir banyo ve bir de yatak odası karşılıyor. Şimdi ben size yatak odasını göstereyim. Yatak odası bu şekilde. Çift kişilik yatağın rahat sığabileceği bölümdeyiz. Şöyle güzel bir pencere yapmışlar. Bu pencereden dahi Alanya'nın deniz manzarası görünüyor. Şu Cebeli Tarık Dağı diyoruz biz Alanyalılar buna. Doğru mu? Cebeli Tarık Dağı mıydı? İyi, öyle olsun. Tamam. O dağı görüyoruz ve arka tarafımızda I Love Alanya yazısını görüyoruz. Buradan dahi deniz manzarasını alabiliyoruz. Yukarıdaki tavanlara alçıpan kullanılmış ve her odada böyle klima boşluğu var. Burası eşyasız bir daire ama isteyene biz eşya danışmanlığı yapabiliriz. Yani mimarimiz var, mimari özelliklerde destek olabiliriz. Buraya gelelim. Burada tuvalet ve banyo var. Şöyle duşakabinimizi açtıktan sonra şurada bir kişilik bir duşakabinimiz var. Yine buradaki Hansgrohe marka fışkiyemiz veya yağmurluk dediğimiz duş yerimiz var. Buraya da bakıyoruz. Muslukların hepsi Hansgrohe. Hansgrohe'yi de bilenler bilir. İyi bir markadır.
Burada masraftan kaçılmamış. Burada yine güzel el yıkama yeri ve klozet bulunuyor. Klozetin hemen üstünde de su ısıtıcısı koymuşlar. Bütün dairenin ısıtıcısını bu cihaz karşılıyor. Şimdi biz burada önce balkona bakalım, sonra üst kata bakalım. Daire çok rahat güneş alan bir pozisyonda. Zaten biz 6. kattayız. 6. kat manzaramız bu. Dubleksin alt katındayız. Şu karşıda görmüş olduğunuz Kızılkule, Alanya Kalesi, deniz ve orada da bir tane kruz gemisi görüyoruz. Buraya dönem dönem bu şekilde turistler geliyor kruz gemisiyle. Alanya'ya dolaşıp 1-2 gün kaldıktan sonra geri gidiyorlar. Etraf çok işlek bir bölge. Bu bölge benim çocukluğumun geçtiği de bir bölge. Mahalleyi çok iyi biliyorum. Şehir içinde yaşamak isteyenler için ideal olan bölgelerden bir tanesi. Buradan denize yaklaşık 700 metre mesafedeyiz. Ben size lokasyonla ilgili üst katın dupleksinin terasında anlatacağım. Ama şurayı hayal ettiğiniz zaman Alanya'nın o yarımadası, Alanya'nın kale bölgesini akşamları çok güzel bir manzarası var. Teleferiklerin ışıklarını göreceksiniz. Yukarıdaki Süleymaniye Camii'nin ışıklarını göreceksiniz. Alanya surlarının etrafında yapılan ışıkları göreceksiniz. Çok güzel, romantik bir manzarası var. Buradan yani doğu tarafından doğru denize baktığınız zaman da Alanya'nın diğer mahallelerine ve Gazipaşa'ya doğru olan ufuk çizgisini göreceksiniz. Hadi şimdi hep beraber yukarı çıkalım ama yukarı çıkmadan önce gözüme şöyle bir yer çarptı. Bakıyorum burası neymiş? Burası evinizin klimaları için konulacak yer. Yani klimalarınız burada yer alacak, klima motorları. O da dışarıda kötü bir görüntüye sebep olmuyor. Gayet müteahhitimiz burada iyi saklamış. Hadi hep beraber yukarı doğru çıkalım. Yukarı çıkmadan önce merdivene bakıyoruz. Merdivenleri siyah mermer kullanılmışlar ve buraya korkuluk yapmışlar. Kenarları da camla kapatmışlar. Şu an üst kata çıktık. Üst katta bizi 2 tane yatak odası karşılıyor. Bir tane ebeveyn odasında tuvalet banyo var. Bir tane de ortak ebeveyn banyosu var. Yukarı çıktığımızda bizi düşük tavan karşılamıyor. Dublekslerde bu çok önemli. Yüksek tavan yapmışlar. Ben şimdi size yatak odasının bir tanesini gösteriyorum. Sonra güney cephedeki yatak odasını göstereceğim. Burası arka taraftaki yatak odamız. Yine burada çift kişilik yatak yeri ve dolap yeri koymuşlar. Yani o yeterli metrekareye sahip ve burada ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosunun banyosu yine bakıyorum Hansgrohe kullanılmış ve şöyle iki kolumu açtığım zaman rahat banyo yapılabilecek bir düzeyde. Yine burada klozeti ve lavabosu var ve terasa açılan kapı burada da var. Şimdi bakıyoruz teras kapısı hangi marka? Buraya alüminyum kullanılmış. Linearossa marka. Linearossa iyi bir markadır. Bilmeyenler için söylüyorum. Ve panjurlar açılıp kapanabilen elektrikli panjur koymuşlar. Şimdi biz diğer yatak odasını görelim. Diğer yatak odası da doğrudan denize alan yatak odası. Güney tarafta yer alıyor. Şurada durduğum zaman Alanya'ya gelen kruz gemisinin alttaki güverte kısmını bile çok rahat görebiliyorum. Yani o derece yüksekteyiz. Bu odada bizim dikkatimizi çeken odanın arka tarafına şöyle büyük bir elbiselik yeri koymuşlar. Yani buraya dolaplar yaptırıp giyinme odası olarak burayı kullanabilirsiniz. Oda çok büyük bir oda değil ama yeterli bir oda. Yatak muhtemelen böyle gelecek ve dolabınız gerçi arka tarafta var. Buraya da ekstra şeylerinizi koyabilirsiniz. Burada da alçılar bizim gözümüzü çarpıyor. Burada da alçıpanlar var ve spotlar koymuşlar. Şimdi biz gelin beraber manzaraya bakalım. Tekrardan yukarıdaki teras alanı nasılmış onu görelim. Teras tarafı tabii aşağıya göre daha yüksek kalıyor. Ben size aşağıdayken söylemiştim etrafı anlatacağım diye. Etraf şurası Alanya'nın en eski caddelerinden biri. Biz 25 metrelik yolda diyoruz. Şevket Tokuş Caddesi ve altında Atatürk Caddesi var. Burada bankalar, alışveriş merkezleri, cuma pazarı, aklınıza gelebilecek her türlü yer sadece yürüme mesafesinde. Buradan denize 700 metre yürüyerek ulaşabiliyoruz. Teras alanı şöyle devasa büyüklükte değil ama yaklaşık 1-2 tane benden rahat sığar. Bu üstünü mermerle kapatmışlar ama isteyenler burayı da tabii camla kapatabilir. Teras buradan arkaya doğru gidiyor. Arkadaki yatak odasına doğru gidiyor. Biz şimdi arka taraftaki, doğu taraftaki yere gidiyoruz. Doğu taraftaki yere gittiğimiz zaman da manzaramız bu şekilde. I Love Alanya yazısı. Burası Toroslar. İşte yeni yapılan üniversitenin inşaatını buradan görüyoruz. Cikcilli bölgesini çok rahat görebiliyoruz. Cebeli Reis Dağı'nı görüyoruz. İşte bu dağların arkasında da Alanyalıların yaşadığı yazlık yaylalar yer alıyor. Burası böyle bir daireydi. Bu binada 2+1 seçenekler de var. Şimdi daireyle ilgili biz anlatabileceklerimizi anlattık. Sosyal alanlara geçelim. Sosyal alanlardan sonra da videomuzun sonuna doğru geçmiş olalım. Şimdi -1. kata geldik. -1. katta neler var? Kapalı sosyal aktivite alanları var. İlk girişte karşımızda şöyle bir fitness alanı var. Fitness'ta koşu bandı, bisiklet, yine bisiklet. Şurada halter kaldıracak yer.
ve pilates yapılacak malzemeler bulunuyor. Aşağıda bodrum katında olduğumuz için müteahhit böyle havalandırma yapmış içerideki nemi alsın diye. Ve burada ihtiyacınız olan malzemelerin çoğu bulunuyor. Siz de kendi malzemenizi getirip yapabilirsiniz. Buraya sosyal aktivite için langırt koymuşlar. Karşısında hemen masa tenisi var. Ve masa tenisinin arka tarafında da bilardo şeyi var. Burada ıstakalar var, toplar burada. Buraya gelip rahatça vakit geçirebilirsiniz. Karşıda saunadan çıktıktan sonra dinleneceğiniz alan var. Hemen size o odaları göstereyim. Steam ve sauna diyor. Steam buhar demek. Buhar ve sauna odası. Şuraya girdiğimiz zaman şurası buhar odası, mavi olan yer. Burada buharlanıyorsunuz. Yani önce saunaya girip buraya girdikten sonra saunada yapmış olduğunuz ısıyı burada boşaltıyorsunuz. Hemen yanında da sauna var. Saunaya bakalım. O sauna biraz büyük. Bayağı bir büyük. Şöyle baktığımız zaman 20-25 kişilik bir sauna var. Saunanın malzemeleri içinde yer alıyor. Burayı çalıştırmadan önce buradaki görevliden yardım isteyebilirsiniz. Burası dakika 100 derece değilmiş. Yani genellikle zaten 10-15 dakikalık bir sauna yeterli olur. Zaten fazlasında Alanya'da nefes alamazsınız. Bence 15 derece bile fazla da neyse. Buradan çıktıktan sonra işte bunları az önce anlatmıştım. Dinlenme alanları. Hemen sol tarafta iki tane duş alanı yapmışlar, tuvalet yapmışlar ve böyle kişisel kıyafetlerinizi veya emanetlerinizi bırakacağınız dolap yapmışlar. Şöyle arkaya doğru baktığımda neler var? Arkaya doğru baktığımda bir tane de oturma grubu koymuşlar. Duvarlarda eski Alanya portreleri görünüyor. Bu Alanya'nın eski halini gösteriyor. Yani bu yaklaşık benim dedemin çocukluğu dönemlerinde Alanya'yı görüyorsunuz. Alanya'nın Alanya olduğu dönemler, en güzel dönemleri. Az kişinin yaşadığı, daha çok müstakil hayatın olduğu bir dönem. Bu fotoğraf yaklaşık olarak 1945 ile 1960 yıllar arasında çekildiğini varsayıyorum. Bakın şu bölge Kleopatra bölgesi ve hiçbir tane otel yok ama Kleopatra plajı halen eski güzelliğini burada koruyor. Tabii Alanya şu an çok betonerme oldu. Bu da Keykubat plajı, buradan da gidiyor sahil şeridimiz. Biz şu anda haritadan gösterecek olursak eğer kameramanım yaklaşırsa burası Alanya'da top atılan yer. Top atılan yer mi? Tophane. Yok, Tophane değildi burası. Kule. Kule de değildi. Buranın başka bir adı vardı. Neyse adını unuttum. Biz şu bölgedeyiz. Hemen şu bölgedeyiz. Şekerhane bölgesi bu bölge diye geçiyor. Oradaki binadayız şu anda. Bakın dağlarda bile hiçbir şey yok. Aradan 50 yıl geçti. Şu anda Alanya Türkiye'deki 60 ilden büyük bir nüfusa ve ekonomik güce sahip. Siz de Google'da Alanya zaten araştırırsanız bunları göreceksiniz. Başka bir tabloya bakalım. Bakın bu tablolar tarihi eser 1938. Burası şu bölge Alanya'nın şu andaki İskele olan bölgesi. İskele yok. Şu anda barların, diskoların olduğu veya yatların olduğu bölge. Bakın bu bölgedeki evler tamamen denize sıfır. Denizin içine çakılmış, taştan üzerine yapılmış. Şu an bu bölgede buranın önünden yol geçiyor. Bu yoldan aşağı doğru başka bir yol geçiyor. Yat limanı var. Bu da eski Alanya'yı gösteren tablolardan biri. Tabloda görüntü itibariyle muhtemelen bir yerden alınmış eski bir tablo. Ama buraya da ayrı bir güzellik katmış. Şimdi açık olan sosyal alanlara geçelim. Şu an açık olan sosyal tesislerdeyiz. Buraya bir tane yüzme havuzu yapmışlar. Bence ideal bir büyüklükte böyle bir bina için. Ve ortasında hemen çocuk havuzu var. Burada da çocuklar eğlenebilir, oynayabilir ve karşısına şelale yapmışlar. Şelale şu anda çalışmıyor. Ama muhtemelen onun bir yerde tuşu var. O şekilde çalışıyor ve etrafında şezlonglar var. Hemen bahçe alanına girdiğimizde şöyle küçük bir çocuk parkı yapmışlar. Çocukların rahatça oynayıp eğlenebileceği gibi ve çocukların düştükleri zaman ayakları veya bir yerleri yara olmaması için şöyle yumuşak malzeme kullanmışlar. Ve arkasına da dinlenme alanı veya barbekü alanı dediğimiz çardaktan yapmışlar. Tabii çardağa biri bisikletini koymuş güneş gelmesin diye muhtemelen. Hemen arkasında da şöyle barbekü alanı ve mutfağı yer alıyor. Ve binada jeneratör de bulunuyor. Jeneratör yani binada elektrik kesildiği zaman hemen devreye girecek bir jeneratör de var. Burası yine anlattığım gibi şehir merkezinde butik ama lüks yapılmış projelerden bir tanesi. Ekstra bir sorunuz olursa veya aklınıza takılan bir şey olursa bizlere çekinmeden sorabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.